Merhaba arkadaşlar. Cursor'la uygulama geliştirme maceramızın ilk videosunu çekmeye çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum çünkü bu video olumlu da sonuçlansa, olumsuz da sonuçlansa bunu paylaşacağım sizlerle. İlk deneyimim doğru düzgün. Kafamda iyi kötü bir senaryo var. Ama nasıl ilerleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bir elektrikli araba database'i oluşturmak istiyorum aslında. Oluşturmaya çalışacağız. Yani gitmek istediğimiz yol orası. Bunun için de backend olarak Pocket Base'i kullanmayı deneyeceğiz. Olmadı deneriz olmadı. Normal geleneksel yöntemlere döneriz. İşte Next.js'i kullanırız. Hatta yakın bir zamanda videosu da çekmek istiyorum. Next.js'te böyle davrandı. Daha işte verimli kullanabildim cursor'ı. Nuxt.js'te kullanamadım. Tailwind'de kullandım. İşte bilmem ne de kullanamadım gibi bir şey de çekmek istiyorum. Şundan dolayı tamamen hissiyat olarak söylüyorum. Hatta geçen bizim Ömer'le konuşmuştuk sanırım. Bir noktada da uygulama geliştirirken seçeceğimiz araçları, framework'leri yapay zekaların performansına göre de seçmeye başlayacağız. Hatta belki de insanlar seçiyordur. Çünkü diyeyim kalayım. Çok detaya gireceğim yoksa. Böyle de bir şey var kafamda. Cursor'ı kullanacağız. En son versiyon update ettim. 0.46.11. Model olarak da Cloud'e 3.7 Sonnet'i kullanacağız. Bakalım neye benziyor bu. Çok değişik yorumlar var bununla ilgili. Kendi görüntümü koymayacağım bu videoya. Bununla ilgili de geri bildirimlerinizi yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendi videomu koyayım mı koymayayım mı noktasında. Koymak çok zahmetli. O yüzden direkt konuşacağım bu şekilde. Hemen yazmaya başlayalım. Olduğun klasöre Next.js'i kur. Detayları açıklamana gerek yok diyelim. Niye böyle yazdım? Onu da söyleyeyim. Şundan dolayı Allah try again diyelim. Neyse tamam. Geçelim default'a. Önemli değil. Çok da umurumda değil zaten. Try again diyelim. Şu command line'ı da açalım. Şimdi normalde bizim rule oluşturup uygulama geliştirmeye başlamamız gerekiyordu ama Next.js'i kurabilmemiz için gerekiyor. Root klasöründe bir şeyin olmaması lazım. Şunlara yes diyeyim. Dolayısıyla kurulumu farklı bir klasöre yapıyor Cursor. LLM daha doğrusu. Farklı bir klasör yapınca da devamını getirmekte çok büyük zorluklar yaşıyor. Aklı gidiyor resmen. O yüzden de ben olduğun klasöre kur dedim ve görmüş olduğunuz gibi root klasörünü şu anda Next.js'i kuruyor. Ekranda beklemelerin olduğu yerleri ben keseceğim, onu söyleyeyim. Siz daha rafine bir görüntü elde edin diye. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Tamam. Kurduk. Tamam. npm diyelim. npm run mı diyorduk? Dev mi diyorduk? Run dev diyorduk. Çalışsın, bir çalıştığını görelim. Düzgün çalışıyor mu? Geldim buraya paste ettim. Güzel. Şu anda elimde 0.1 var. Next.js var. Şimdi buradan devam edelim. Diyecektim ki bir tane rule oluşturalım. Buna da developer diyelim. Enter'a basalım. Adı developer olsun. Uygulama geliştirme kuralları diyelim buna. Sadece birkaç tane bir şey yazacağım. Bir tanesi yaptığın işlemlerin detaylarını göstermene, anlatmana gerek yok. Bir de cevapları Türkçe ver diyelim. Şimdilik bu kadar. Hiç geçtiğimiz videolarda anlattığım uzun şeyleri buraya şu anda tanımlamayacağım. Çünkü sıfırdan ben merak ediyorum. Neye benzeyecek? Şunu da global olarak işaretleyelim. Kaydettim. Kapattım. Merak ediyorum yani. Neye benziyor? Prompt diyorum. Neydi adı? Rule varken, yokken anlamlı bir rule girdik. Mevcut rule güncelledik. O kısımları da merak ediyorum. Dolayısıyla buraya kadar geldim. Şuraya da bir tane commit atalım. Yapalım. Rules eklendi. Developer rule eklendi diyelim. Çünkü bol commit atarak gidelim. Şeyden dolayı. Aklı giderse cursor'ın hemen rollback yapıp devam ederiz. Şimdi bunu yaptık. Geldim tekrar şuraya. Pocket Base'i kur ve Next.js ile ilgili ayarlarını yap diyelim. Enter'a basalım. Pocket Base'i yapacak şimdi, indirecek. Hatta şuradan run diyelim direkt. pb data diyor.
Nereye indiriyor bunu? Bir yere indirdi. Nereye indirdi acaba? GitHub, Meetup, PB... Ha, direkt root'a indirdi. Hadi tamam diyelim. Codebase'i kuralım. Şöyle söyleyeyim, ilk hissiyatımı söyleyeyim. Şey çok acayipmiş. 3.7 modeli. O daha bir özgüvenli çalışıyor ama şu default seçtiğim acaba 3.5 mu ya? Emin olamıyorum şu anda. Ben şunu bir seçeyim. Şunu tekrardan yapabiliyor muyum? Öyle bir şey var mı yani? Şuraya geldim. Tekrar gönder dedim. Tam aynısını yapıyor zaten. Bir dakika ya. Şey modunda değil miyiz biz? Agent modunu alıyorum aleti. Tekrar send diyorum. Chat modundaymışız da o yüzden öyle abuk sabuk şeyler olmuş. Bir yardırsın bakalım nasıl yardırıyor. Download, unzip, manzip. Şu packet base'i sileyim şuradan bir. Run diyelim. İndirdi zip'i. Sonra zip'i açtı. Şuradaki komuttan zaten görüyorsunuz. Curl'e indirdi packet base zip'i. Sonra unzip etti. Sonra remove etti onu. Burası neresi lan? Environment'ın içine geldi. Packet base'in şeyini yazdı. Güzel. Error connection anthropic. Resume diyelim bakalım. Becerebilecek mi? Becerdi. Yoğun bir döneme mi denk geldik? Bize mi denk geldi bu işler bilmiyorum. Open terminal diyelim. Terminalde packet base'i run etti. Şunda çalışıyor packet base. Hatta şunu şöyle kopyalayayım. Ctrl V diyelim. Bakın packet base geldi. Böyle dursun. Ne diyor? Zaptır zurttur packet base admin oluşturmanızı isteyecektir. Doğru. Buraya bir tane başkan@gmail.com diyelim. Umarım doğru girmişimdir. Neyse. Tamam. isteyecektir. Tamam. O da tamam. Bunu kapatalım. Buna bir işimiz yok. Accept diyelim hepsine. Yaptı mı? Yani bir client blind oluşturması gerekiyor. O işleri yaptı mı bu? Yapmadı tabii ki de. Tamam. Kapatalım. Aslında şu geldiğimiz noktayı da bir şey yapalım. Eklendi diye. Neydi adı? Packet base eklendi diyelim. Tamam. Şimdi şunu yapsın bize. Next.js içerisinden packet base'e erişebileceğim ayarları yap. Packet base client ve benzeri. Bakalım ne yapacak şimdi. Tamam. Packet base'in şeyi varmış. Ne derler? Client'ı varmış. Onu kuruyor. Kursun. Library'nin altına bir tane dosya oluşturdu. Oluşturduğu environment okudu buradan. Packet base admin diye ayrı bir instance. Normal için ayrı bir instance oluşturdu. Tamam diyelim. Artık uygulamanızın herhangi bir yerinde packet base'i şu şekilde kullanabilirsiniz. Apply diyeyim. Tamam. Bitti mi yani? Şunu terminate diyelim. Şöyle yapacağım çünkü. Şuraya geleyim. Şurayı split edelim. Bir tarafta çalışsın. PB'nin altına koymuş. Güzel. PB packet base serve müydü? Tamam. Bu burada çalışsın. Bu ikisi. Bu iki kardeşimiz burada çalışsın ve burayı kapatalım. Şimdi bunu buraya tanımladı. Tamam mı? Yazalım ya. Örnek bir da şöyle packet base example adında bir sayfa oluştur ve packet base'indeki bir koleksiyonu o sayfada göster mesela. Hazırla kardeşim. Muhtemelen şu PB'ye eriştikten sonrası zaten çok basittir de yapsın bakalım neye benziyor yaptığı. Sayfayı oluşturdun. Tamam. Nereye oluşturdun peki? Şunları bir darlayalım. Aslında başta bahsettiğim sorun oldu. Geldi şurayı oluşturdu. Root oluşturdu Ne derler? Bu burada olmayacak. Normalde bunun yeri şu app'in altı. Aklı gitti mesela şu anda. Yapsın bakalım. Sayfa oluşturdum. Şimdi Examples adında bir koleksiyon oluşturalım. Şimdi koleksiyon oluştururken name adını tamam. Examples adında bir şey oluşturalım içine.
Şey, tamam doğru. Examples olsun. Plain text olsun. Name olsun. Tamam. Create dedim. New record. Name Apo olsun şimdilik. Hadi bir tane de oluşturalım. Hasan olsun. Tamam, oluşturdum. Sonra diyor şuraya git. Böyle bir adres patlayacak bu zaten de. Hadi biz seni kırmayalım kardeşim. Gidelim. Gittim. 404 not found. Şimdi şu hatayı buna söylesem, bunu fixlemeye çalışsam mı? Yoksa şimdi bunu fixlemeye çalışsak bunun aklı gidecek, ben hissediyorum. Tamam, hadi lan şöyle yapalım. İlgili sayfaya gitmek istediğimde şu hatayı alıyorum. Şimdi bunu çözebilir mi bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi yapsın hareketini. Hareketini yapsın madem. Geldi şuraya load oluşturdu. Çünkü kafadan şeyi yanlış ilikledi. İlk düğmeyi. Şimdi sayfa düzgün çalışacaktır. Bakalım. Yine çalışmıyor. Çalışmasını beklemiyoruz zaten. Şimdi videonun çok başı olduğu için şey yapacağım. Ben fixleyeyim burayı. Muhtemelen şunun içinde olacaktı. Mu diyelim. App'in altında olacaktı. Bu burada olmayacaktı. Tamam mı? Buna şimdi düzeltmeye yaparsam, uğraşırsam sabaha kadar uğraştıracak bizi. Şimdi ne diyor? pb zart surt. Module not found diyor. Geldim şuraya. Lib packet base. Lib'in altında packet base ts var. Muhtemelen burada da şu et işaretine mi kızıyor? Ne diyor hata olarak? Abi şöyle yapacağım. Bunu da fix etmeyi deneyeceğim. Ve bir tane şuradan artıya basıp yeni chat oluşturmak istiyorum. Tamam mı? Şu page ts tamam. Bunun içinde agent modundayız. Tamam. Şöyle bir hata alıyorum. İçten içe şunu da düşünüyorum. Ben şu ana kadar daha fazla yol almış mıydım, almamış mıydım? Çok emin değilim. Oluşturalım diyor. Oluştur. Oluşturulmamış. Koptu kardeşim benim. Aynen. Çok interesting. Oluşturulmamış diyor. Çünkü bu yine buraya bakıyor gördüğünüz gibi. Tamam mı? Aynı şey geldi bunun için oluşturdu. Çünkü root yok artık onda. O yolu sapıttı. Şöyle reject diyeceğim şunu. Tamam mı? Geldim. Şunu sileyim. Şuraya tıklayayım. Şunu import ettirelim buna. Import da demiyorum. Şunu kaydettim. Cancel diyeyim. Şunun bir şey düzelsin. Geldim üstüne. Peki şeye bakmak istiyorum. Lib şey gitti. Şurada lib diye bir tane şey vardı. O nereye gitti? Sildik mi onu da? Çöpe bakalım. Çöpten alalım. Bu ne ya? Copy folder diyeyim. Dur geldi buraya. Son derece modern bir development'la karşı karşıyayız arkadaşlar. Tamam mı? Şunu bir reload etmek istiyorum ya. Tamam tab dedim. Import dedim. Bunu resolve edemiyor. Şu et işareti muhtemelen tanımlı değil. Şurada tanımlı mı bu? Aslında tanımlı. SRC'nin altında. Dolayısıyla şunu SRC'nin altına koyacağım. Tamam mı? Kapattım. PHTS nerede? Burada. Tamam düzeldi. Set record type map muhabbetindendir. Kaydettim. Geldim. Bir tane patlamış bir şey. Await. Client response error diyor. Bu muhtemelen şeyden kaynaklı. Şunun ayarı vardır bir yerde. Herkes görsün. Rules, unlock, view, unlock. Yes kardeşim. Geldim uygulamamın içine. Yeniledim. Yine hata var. Yine 403. Only admin start sort diyor. Şuraya geldim. Şunu yenileyim. Şuna tıklayalım. API rules diyor.
Unlock. Unlock. Tamam. Ha, altta save change varmış. Özür dilerim. Tekrar geldim. Yeniledim. Oldu. Vallahi oldu yani. Şaka maka oldu. Velhasıl gitti bağlandı şeye. Ne derler adına? Şu libin içine gidelim. Pocket Base'e. Ama benim gözümde fail etti bir kere o şeyde. İlk kafadaki folder'ı karıştırdı. Orada patladı zaten iş. Tamam diyelim. Tamam. Geldi buraya bunları listeledi. Güzel. Şimdi ne yapalım? Bunu kapatalım. Şimdi kardeşim şöyle yapalım. Bir tane rule dosyası oluşturalım, tamam mı? Project olsun adı bunda. Şimdi buraya uygulamanın şeylerini girelim. Yapmak istediğimiz şeyleri girelim. Adına ne diyeceğiz mesela? Uygulamanın özellikleri mi demem lazım? Özellikleri. Daha doğrusu şuraya tanım diyelim önce. Uygulama tanımı. Elektrikli araçlar için bir menzil veri tabanı uygulaması yapmak istiyorum. Tamam mı? Uygulamada araçlar olacak. Tamam. Şuna parantez içinde arabalar olacak. Bu arabaların özellikleri olacak. Batarya boyutu, menzili, marka, işte markası olsun, model, benzeri diyelim. Tamam, bu kadar. Sonra kullanıcılar kendi arabalarını seçip deneyimledikleri menzil verilerini sisteme girecekler. Şimdi düşünüyorum. Demek gerekiyor mu? Kullanıcıların sisteme daha önceden üye olmuş olmaları lazım falan filan. Yoksa bu videoda böyle bir kabataslak bir şey yapmayı deneyelim. Sonrasında daha detaylı bir şey yapmayı deneriz. Kullanıcılar kendi arabalarını seçip deneyimledikleri menzil verilerini sisteme girecekler. Aslında bunu yapmak istiyorum. Buraya kullanılacak teknolojileri falan yazsak mı diye düşündüm. Hiç gerek yok. Aslında bu kadar. Uygulamadaki sayfalar olsun. Landing page olsun. Çok saçma mı oluyor? Arabaların listelendiği ve filtrelendiği bir sayfa olsun. Arabaların detay sayfası olsun. Kullanıcıların kendi verilerini girebileceği bir ekran olsun. Aslında bu kadar. Geleceğim şimdi şuraya. Bunu kapatayım mı? Şu project dediği zaten bu. Şunu da diyelim. Project olsun adı. Tamam mı? Öbürüne isim vermiş miydik? Tamam, bu da developer'mış. Bu da project'miş. Geldim şuraya diyeceğim. Belirtilen şekilde çok komik ya. Bilmiyorum ki, ben hayatımda kimseden bir şey istemediğim için kendi adıma söylüyorum. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Çok zorlanıyorum yani, bunu nasıl ifade edilir? Belirtilen şekilde, daha doğrusu dosyada yazılan şekilde ihtiyaçları bok gibi oldu ya. Çok kötü oldu. Ben dosyada yazılan şekilde ihtiyaçları gerçekleştir. Basalım bakalım ne olacak. Generating. Şöyle söyleyeyim, prompt yazmak yapay zeka olayında sadece cursor için değil, genelinde işin %80'i 90'ı yani. Çünkü tek input prompt. Prompt yazmak da kolay değil. Yazdım. Ne diyor şimdi? Developer rule, project rule. Öncelikle projenin yapısını kontrol edelim. Et kardeşim. Şuraya Pocket Base yazmadık ya. Onları yazsam mıydık ya acaba? Şunları kullan diye. Ana sayfayı düzenleyeceğim. Düzenle bakalım. Ben de bir yandan açayım ana sayfayı.
Şunu yardıracak şuna. Yardırsın. Araçları keşfet. Şimdi araçlar sayfasını oluşturacağım. Oluştur bakalım ne oluşturacağım. Tabii şeyi unuttuk. Şurada keşke bir commit bir şey yazsaydık ya. Tüh. Tamam aslında şeyi sevdim. Güzel. Sonra deriz ki bunları şeye bağla. Pocket Base'e. Tesla, Volkswagen, Lowercase bilmiyorum. Bu filtrelemiş araçlar falan filan. Tamam. Batarya boyutu. Araç, batarya boyutu, menzil, yıl. Tamam bunların üstünden geçtirtiriz tekrardan. Navigasyon oluşturuyor bir yere. Page neresi burası? Ha bu şey aracın detay sayfası zaten yazmış. Tamam yapıyor kardeşimiz. Yapsın bakalım. Son olarak deneyim ekleme sayfasını oluşturacağım. Tamam. Oluşturdu. Tekrar generate ediyor bir şeyi. Deneyim ekle page. Ya şeyde tabii sıkıntılı. Türkçe yazdık. Her şey Türkçe ekliyor. Belki şey yazmak gerekiyordu. Şeyin içerisine. Şu developer'ın içerisine. Değişken isimlerini falan İngilizce yazalım şuraya. Değişken isimleri. Sayfa isimleri. Petler gibi şeyleri İngilizce yap. Kaydedeyim bunu mesela. Değil mi? Ne oldu lan? Turbo Pack, örnek araçlar falan filan. npm install bir şey ekledi buraya. Ne bu? Ya şu anda çok korkuyorum mesela. Bu ne yaptı burada acaba? Tamam run anasını satayım. Ve bakın şey çok ilginç. Doğru yere ekledi bu sefer şeyleri, klasörleri. Kafadan root ekliyordu. Doğru ekledi. O da enteresan. Şunu kapatayım. Yüklüyor bağımlılıkları. Yüklesin bakalım. Şunu da kapatayım. Her şey kıpkırmızı. Yavaş yavaş yeşeriyor. Hatalar, 99. Kırılıyor ortalık. npm run dev. Tamam. Onu dememize gerek yok. Ya da aklı gitmesin. Şimdi aklı gider mi der. Buna uğraşmayalım. Open terminal. Ne oldu? Patladı bir şey. Düzeltmeye çalışıyor. Temel sayfa yolculuğuna erişebilirsiniz. Görüntüleyebilirsiniz. Hata verdi kardeşim ya. Şöyle bir hata aldım. Çalışan şeyi bozdu şu anda bence. Şu not support nasıl olabilir bu ya? Çözsün bakalım. Strict mode, mid bir şeyler yaptı yine tamam. Deleting file diyor. TS yaptı onu. GS'i siliyor. Tamam sil, accept dedik. Neler oluyor kardeşim ya? Hani 15 dakikada uygulama yapıyorduk ya. Tekrar hadi bakalım. Hatalar düzeltildi falan filan. Tamam. Geldim şimdi buraya. Compiling. Modül not founded. Halbuki şey de vardı bizde yani. Buradan seçip verdiğinizde line number'ı gördünüz. 21 ile 24 arasını verdi. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Structure. Ne oldu? Ben de bilmiyorum yani. Bütün accept diyorum. Geçiyorum karşıya. Şuna şöyle kopyalayalım. Şunu kaldırayım. Şunu kaldırayım. Şunu kaldırayım. Tekrar V diyeyim. Böyle bir hata aldım. Bu hata Tailwind CSS'in tam olarak yapılandırılmadığını gösteriyor. Zaten vardı Tailwind ama hadi yapılandır bakalım. Şimdi bir geliştirici olarak endişelerimi söyleyeyim. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Bir yandan bir şeyleri ekliyor, çıkartıyor. Çok yani sıkıntılı bir ilerleme şu andaki ilerleme. Tamam günün sonunda bir şey çıkartacak ortaya ama bakalım nasıl bir şey çıkartacak. Yapıyor bir şeyler, yapsın. Eski post CSS dosyasını silelim diyor. Sil. Sil kardeşim. Tamamen brute force. Ekliyor. Olmazsa çıkartıyor. Yazıyor. Olmazsa başka bir... Ne bu şimdi? Şimdi yani run command diyelim. Node modules folder'ını package lock'ı sildi. Sonra npm install. Yani sıfırdan bir kurulum yapıyor. Yapsın. Tamam yaptı. Son olarak projeyi tekrar başlatalım. Open terminal diyelim. Çalışıyor olmalı. Tamam. Geldik. Yeniledik. Hadi bakalım. Bembeyaz bir sayfa geldi. Seni yazdım kalbime. Evet gelmiyor. 3001 oldu da o yüzden. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Terminate diyelim. Şunu da terminate diyelim.
daha altta çalışanı kapatmadığı için şey oldu. Şunlara ol diyelim. Şunun şeyi gitti. Çalıştırıcı şey. Önemli değil. Geldim. Neydi? npm run dev diyelim. Çalıştı. Geldim. Bir öncekini kapatmadığı için öyle oldu. Evet. Tailwind CSS yok diyor. Şimdi buradan sonrasını devam ettirmek gelmiyor içimden. Çünkü yani yeterince bence sıkıntı oldu. Bunu çözebileceğimizi de sanmıyorum. Daha doğrusu şundan bahsediyorum. Tabii ki çözebiliriz. Tabii ki 400 kere ya da şöyle yapalım. Tamam. Şöyle bir hata alıyorum. Şimdi bu LLM'ler genelde yani bir kere denedi olmadı, bir kere daha denedi olmadıysa 3. 4. denemede olma ihtimali çok düşüyor. Çünkü yapacağı çok fazla bir şey yok. Şeyde kontrolü kaybetti zaten. O package.json'ı update etti. Tailwind ile ilgili bir şeyler ekledi oraya. Şeyden bahsediyorum. Post CSS falan ekledi sanırım. Projeyi patlattı orada. Tahminimce yani. Tamamen tahminlerime dayanarak söylüyorum. Şunu bir durduralım. Şunu kapatayım. Şunu tekrar open terminal diyeyim. Çalıştırsın. Yaptığım değişiklikler. Tamam. Geldim. Oldu lan. Vallahi becerdi. Tamam. Sözlerimi geriye alıyorum. Ama ben yine lafımdayım. Orada bir kontrolü kaybetti bu. Çok önemli değil. Araçları keşfet diyorum. Çok iyi. Araçlar geldi. Harika. Henüz tasarıma dair bir şey söylemedik buna. Ahmet ve Mehmet. Güzel. Deneyim ekle diyorum. Tesla Model Y 200 iyi araba. Deneyimi paylaş. Tamam. Demek ki güzel. Fakat bunlar tabii bir veri tabanına falan yazmıyor şu anda. Gideyim şuraya. Şey yazacaktım ya, dur. Neydi? Şuraya. Aslında yazmışız onu. Yani şöyle yazalım. Yaptığın değişiklikleri detaylı bir şekilde anlatma. Dursun. Bu da böyle dursun. Şimdi şunu yaptırmak istiyorum buna. Tamam. Şu noktaya geldik iş. Stable 1 diyelim buna. Şimdilik böyle dursun. Şunu diyeceğim. Yeni bir tane composer açalım. Araçlar diyor. Page tam burası zaten. Tamam. Bu sayfadaki arabaları Pocket Base'den diyelim, bakalım ne yapacak. Ekle kardeşim. Tamam. Yani zaten yapmıştık bunları ya. Şimdi şunu yazacağım buna. Cancel. Öncesinde zaten Pocket Base kurulumu yapmıştık. Lib değil de şurada da ilgili client'ı oluşturmuştuk. Bunları kullan. Enter. Şimdi burada yine şey mevzusundan da bahsedebiliriz. Yani ben teknik olarak bilmiyor olsaydım buraları nasıl geçecektim? Hiçbir fikrim yok. Burada oluşacak sorunları Google'da nasıl aratabilirdim ya da işi bilen birine nasıl sorabilirdim? O kısımlarla da ilgili çok yorum yapamıyorum. Ne diyor? Şimdi ne yaptı? Buradan şeyi kaldırdı. Şöyle bir bakalım okuyabilir miyiz? Ve tamam, güzel. Aslında gayet iyi yaptı yani. Bana Pocket Base'de bir araba mı demişti buna, bu araç modeli için bir koleksiyon dosyası
Aslında koleksiyon değil de import dosyası oluştur. Bunu becerebiliyor mu bu? Oluştur kardeşim. Tamam, bir şey oluşturuyor. Oluştursun bakalım. Generating. Bu dosyayı diyor paketinin import. Tamam, kopyala bunu. Kopyaladık. Diyelim ki Pocket Base'e gidelim. Dur. Pocket Base admin panelinden import edebilirsiniz. Şuradandır herhalde. Import. Paste ettim. Invalid collections. Şu export'a bakalım. Ne fark var arada? Array'miş. Şöyle yani başlayacağız herhalde. Yine olmadı. Pocket Base diyor. Pocket Base'in beklediği import formatını düzelteceğim diyor. Düzelt bakalım. Olmadı, şunu veririm sana ben. Becerebiliyorsan. Collections. Bunda yok muydu o? Galiba yoktu. Şimdi ayrı bir dosyada örnek verileri tutacağım diyor. Ne oluyor lan? Ha, gitti buraya koydu bunları. Özür dilerim. Güzel. Verileri kaldıralım. Yardırıyor kardeşim ya. Yo yani gayet iyi. Gayet iyi. Hala yardırıyor. Şuna bir şemasını içerir, örnek verileri içerir. Data için ayrı, şey için ayrı çıkarttı. Tamam, şu mesela. Şunu kopyaladım. Buraya paste ettim, olmadı. Şöyle deneyelim. Paste ettim, yine olmadı. Data'ya geldim. Şuna geldim. Ya bu collections diyor. Şuna bir daha bakacağım ya. Collections diye bir şey yok ki burada ya. Şema var. ID, MID bir şeyler var. Şu şemadan aşağısı var aslında. Şema bir array mi? Array. Bunun üstünde name, type, system var. Tamam. Collections diye bir ibare yok ya. Şöyle olacak bu. Şöyle aslında. Şöyle. Import'a giriyorum. O da pes etti. Ben de pes ettim. İşte demek ki yani bu Supabase bize bela olacak gibi duruyor ama birazcık daha ilerleyelim. Bir sonraki videoda da bu hikayenin devamını getirmeye çalışayım. İlk şeyimi söyleyeyim size, izlenimlerimi söyleyeyim. Zorlayıcı bir süreç benim açımdan bu şekilde uygulama geliştirmek. Şu geldiği noktaya kadar ne kadar bir hız kattı bana. Yani ben kaç dakika olmuştur bu videoyu başlatalı bilmiyorum. 40 dakika olmuştur, yarım saat. Bu kadar kısa bir süre zarfında şu noktaya getirebilir miydim hikayeyi? Yani ben getirebilirdim. Çok burada mütevazi davranmayacağım. Şu ana kadar bana stresten başka bir şey sağlamadı. Ama yine de ya kelimelerle ifade etmek çok zor ya. Ya ben tamamen şunu hissediyorum. Ben başlamalıydım. Kendim Next uygulamasını kurmam lazımdı. Tailwind'in konfigürasyonlarını yapıyor olmam lazımdı. Sesli düşünüyorum. Pocket Base'i koyacaktım. Gidip Pocket Base'in dokümanlarından bakıp Pocket Base'in client'ını oluşturacaktım. Aradaki ilişkiyi kuracaktım falan. Gidip Pocket Base'e ilgili koleksiyonlar oluşturacaktım falan. Bir çatı elde edecektim. Bir core kısım elde edecektim. Sanırım sonrasında cursor'ı kullanıp şuraya şöyle bir sayfa ekle, Pocket Base'i kullanıp şuraya şöyle bir şey yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap deseydim inanılmaz oradaki şeyi hızlandıracaktı süreci. Ama sıfırdan gelince bu kurulumlar, klasör oluştur, onu oluştur, öbürünü onun içine koy falan birazcık sanki olmadı gibi hissettim. Neyse bakalım, biraz daha devam edeceğiz. Bakalım neye benzeyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.